Beverly Hills'e geri dönüş, XLF, geri dönüyor. Geçmişe doğru nostaljik bir yolculuğa hazır olun. Beverly Hills Cop, XLF, ikonik Detroitli dedektif Axel Foley'i geri getiriyor. Onu en son 1994'te görmüştük ama zaman ne sempatik tavrından ne de olayları çözerken espri yapma yeteneğinden bir şey kaybettirmemiş. Bu sefer Axel, Beverly Hills'te ve işler çığırından çıkmak üzere. Orijinal Beverly Hills Cop büyük bir hit olmuştu. 80'lerin aksiyon komedi türünü tanımlamıştı. Eddie Murphy, Axel Foley rolünde tam anlamıyla harikaydı, komikti, havalıydı ve dövüş sahnelerinde de kendine iyi bakıyordu. Devam filmleri ilk film kadar çığır açıcı olmasa da yine de kendilerine has güzel anları vardı. Şimdi, neredeyse 30 yıl sonra, Axel neden onu ilk etapta sevdiğimizi bize hatırlatmak için geri döndü. Bu sefer çözülmesi gereken yeni bir gizem var. Doğal olarak, bazı tanıdık yüzler ve bazı yeni baş belaları da işin içinde. Ama bilinen tek bir şey var. Axel olayı kendi bildiği gibi çözecek. Hızlı arabalar, esprili diyaloglar ve bolca aksiyon bekleyin. Beverly Hills Cop, Axel F. İlk filme bir aşk mektubu niteliğinde, sevilen bir seriye tekrar konuk olma ve Axel'ın neler yaptığını görme şansı. Eddie Murphy, hala eskisi gibi. Dürüst olalım, Beverly Hills Cop, XLF, Eddie Murphy olmadan olmazdı. Neyse ki Eddie Murphy, Axel Foley rolüne cuk diye oturmuş. Sanki hiç zaman geçmemiş gibi. Murphy'nin komedi zamanlaması her zamanki gibi harika. O bilindik esprileri aynı özgüven ve zekayla sunuyor. Tıpkı onu yıldız yapan tavırla. Ama bu sefer performansında bir olgunluk da var. Axel biraz daha yaşlı, biraz daha bilge ve belki biraz daha dünyaya doymuş durumda. Yine de bu, keskinliğini kaybettiği anlamına gelmiyor. Axel'in gözlerinde hala o yaramaz parıltı var. Hala kuralları esnetmeye ve bazı kişilerin tüylerini diken diken etmeye hazır. Tabii işi halletmek için. Murphy birçok yönden filmin tamamını yükseltiyor. Enerjisi bulaşıcı ve varlığı bile Beverly Hills Cop, Axel F'i serinin hayranları için izlemeye değer kılıyor. Netflix nostaljisi, yayın platformu cenneti için mükemmel bir eşleşme mi? Beverly Hills Cop, XLF, Netflix'in son dönemdeki nostalji odaklı yeniden çevrimleriyle aynı kategoride yer alıyor. Yayın devinin, izleyicinin seriye olan aşinalığına ve sevgisine güvendiği açık. Bu anlamda film, rahat ve tanıdık bir çift ayakkabı hissi veriyor. Yapım değeri kesinlikle ortada. Aksiyon sahneleri şık ve iyi çekilmiş. Film müziği, klasik 80'ler hitleriyle dolu ve atmosfere mükemmel şekilde uyan yeni parçalar da içeriyor. Ancak filmin biraz garantici davrandığı hissi de yok değil. İlk filmin o sihirli enerjisini tam olarak yakalayamıyor. Belki de bu beklenen bir şeydi. Zaman değişti ve mizah anlayışı da gelişti. Yine de film 80'ler nostaljisi arayanlar için rahat ve eğlenceli bir deneyim sunuyor. Aile işi, yeni bir nesil maceraya katılıyor. Beverly Hills Cop, XLF'in daha ilgi çekici yönlerinden biri, Axel'ın kızı Ash'in tanıtılması. Bu yeni dinamik, filme seride daha önce görmediğimiz bir duygusallık katmanı ekliyor. Ash, yetenekli ve bağımsız bir kadın ve babasıyla olan ilişkisi hem iç sıtıcı hem de komik. Film, aralarındaki farklılıkları ve kuşak çatışmasını aşmanın zorluklarını ele alıyor. Elbette her şey güllük gülistanlık değil. Axel'ın eski kafalı yöntemleri, Ash'in daha modern yaklaşımıyla çatışıyor. Ancak nihayetinde, bağları ortak soruşturma deneyimiyle güçleniyor. Ash'in gelişi seri için yeni olasılıklar yaratıyor. Onu gelecek filmlerde babasıyla birlikte çalışırken görebilir miyiz? Bu ilgi çekici bir olasılık. 5. bölüm, eski tarz havalılık, yeni tarz esprilerle buluşuyor. Beverly Hills Cop, XLF, 80'lerin mizahı ile modern izleyicinin hassasiyetleri arasında köprü kurmaya çalışıyor. Bu zor bir denge ve sonuçlar biraz karışık. Esprilerin tam yerine oturduğu ve gerçek kahkahalar attırdığı anlar var. Axel'ın modern dünyadaki şaşkınlığı bolca komik malzeme sağlıyor. Sosyal medyaya, akıllı telefonlara ve güncel argoya verdiği tepkiler çok komik. Ancak mizahın biraz zorlanmış hissettirdiği, modası geçmiş klişelere veya stereotiplere dayandığı zamanlar da var. Genel olarak film, klasik Beverly Hills Cop formülünü benimsediğinde en iyi halinde, aksiyon, komedi ve duygusallığın bir karışımı. Güncellenen unsurlar güzel bir dokunuş, ancak her zaman hedefi bulamıyorlar. 6. bölüm, yardımcı oyuncular. Başarılı mı başarısız mı? Şüphesiz filmin yıldızı, Eddie Murphy olsa da, Beverly Hills Cop, XLF'in yardımcı oyuncu kadrosu biraz karışık. Bazı yeni karakterler parlıyor ve seriye yeni bir enerji getiriyor. Diğerleri ise sönük kalıyor ve gelişmemiş birer figüran gibi hissettiriyor. Oyuncuların kendileri sağlam performanslar sergiliyor. Ancak senaryo onlara her zaman çalışacakları kadar malzeme vermiyor. Bazı karakterler sadece olay örgüsüne hizmet etmek veya bilgi vermek için oradaymış gibi hissettiriyor. Bu karakterleri geliştirmeye daha fazla odaklanılması, filmi daha iyi bir noktaya taşırdı. İzleyiciye kaderleriyle daha fazla ilgilenmeleri için sebepler verirdi. 7. bölüm, geçmişten gelen bir esinti ama tam bir gişe rekortmeni değil. Beverly Hills Cop, XLF, orijinal filmlerin hayranlarını memnun edecek, eğlenceli ve nostaljik bir yolculuk. Mükemmel bir film değil ama serinin ruhunu yakalıyor ve aksiyon ve komedi cephesinde de beklentileri karşılıyor. Eddie Murphy'nin performansı, filmin kalbi ve ruhu. Zahmetsizce Axel Foley rolüne geri dönüyor ve bize bu karaktere neden aşık olduğumuzu hatırlatıyor.
Kızı Ash'in eklenmesi, hikayeye yeni bir dinamik getiriyor. Serinin potansiyel yeni yönlerine işaret ediyor. Ancak film, mizahı modernize etme girişimlerinde tökezliyor. Yardımcı karakterler, yeterince iyi canlandırılmış olsalar da derinlikten yoksunlar. Kalıcı bir izlenim bırakmıyorlar. 8. Bölüm. Son karar, Anılar Şehrine eğlenceli bir yolculuk. Beverly Hills Cop, XLF, sinematik bir başyapıt değil. Tekerleği yeniden icat etmiyor veya sınırları zorlamıyor. Ama zorunda da değil. Sevilen bir seriye eğlenceli, nostaljik bir geri dönüş ve aksiyon, komedi ve Eddie Murphy'nin en karizmatik haliyle verdiği sözü yerine getiriyor. Düşündürücü, çığır açan bir sinematik deneyim arıyorsanız, başka yere bakmak isteyebilirsiniz. Ancak, bolca 80'ler nostaljisiyle dolu, hafif ve eğlenceli bir kaçış arıyorsanız, Beverly Hills Cop XLF kesinlikle izlemeye değer.